Merhabalar, Gülay'ın Mutfağı YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çocukların olduğu kadar biz yetişkinlerin de vazgeçmek istemediği mutluluk kaynağı çikolatayı evde kendimiz çok pratik bir şekilde nasıl yapılabileceğini paylaşacağım. Çikolata yapmak kulağa çok zor gibi gelse de aslında püf noktalarına dikkat ederek çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Bir de misafirlerinize kendi yaptığınız çikolatayı ikram etmenin hazzı ve kahvenin yanında ikram edebileceğiniz en tatlı ikramlık. Çikolata yapmak için hangi malzemeleri kullanacağız, hangi araç gereçleri kullanacağız, detaylı bir şekilde bütün hepsini videoda bulabilirsiniz. Gülay'ın Mutfağı YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açarak değişik sunumlarımı, çeşitli pasta, yemek ve tatlı tariflerimi, turşu, reçel ve konserve yapımlarını, kısacası mutfağa dair her şeyi kanalımda bulabilir ve yeni videolarımı takip edebilirsiniz. Çikolatalarınıza tercihe göre çekilmiş veya tane olarak fındık, fıstık, ceviz veya üzüm kullanabilirsiniz. Çikolatamızı hazırlamak için öncelikle küvertür çikolataya ihtiyacımız olacak. Küvertür çikolata işlenmemiş ham çikolata anlamına gelir. İsterseniz sütlü, isterseniz bitter veya beyaz çikolata kullanabilirsiniz. Küvertür çikolatanızı küçük parçalar halinde doğrayın. Minik parçalar halinde doğradığınızda eritmeniz çok daha kolay olacaktır. Doğradığımız çikolatanın büyük bir kısmını eritmek için ve ondan daha az miktarda bir kısmını da temperleme işlemini yapmak için kullanacağız. Çikolatalarımızı en riski az olan ve en kolay eritme yöntemi olan benmari usulü ile eriteceğiz. Tenceremizi ocağa alalım. Orta ateşte olacak şekilde altını açalım ve az bir miktar su koyarak kaynatalım. Tencerenin üzerine ısıya dayanıklı cam veya çelik bir kap koyabilirsiniz. Ben genellikle cam kullanmayı tercih ediyorum. Çikolata yapmanın en önemli püf noktalarından birisi kabın içerisinde tek bir damla bile su olmaması. Çünkü su çikolatanın bütün kimyasını bozuyor arkadaşlar. Kullandığınız kabın su ile arasında biraz mesafe olması gerekiyor. Kesinlikle suya değmemesi gerekiyor. Küçülttüğünüz çikolata parçalarını kasenin üzerine alarak eritmeye başlayalım. Burada dikkat edilmesi gereken önemli püf noktası çikolatanın sürekli karıştırılması arkadaşlar. Pürüzsüz bir kıvam elde etmek için çikolatayı sürekli karıştırmaya devam edilmeli. Bir diğer püf noktası çikolatanın yanmasını engellemek. Çok yüksek ateşte değil veya çok kısık ateşte değil, orta ateşte eritmeye devam edelim. Çikolatamız yavaş yavaş ısının etkisiyle erimeye başladı bile. Burada sadece küvertür çikolata mı kullanılabilir diye sorabilirsiniz. Elbette hayır, bitkisel yağ kullanılarak elde edilen konfiseri çikolataları, damla çikolata, yaprak çikolata veya çubuk çikolata da kullanabilirsiniz. Ben sade bitter çikolatayı veya sadece sütlü çikolatayı sevmediğim için sütlü çikolatanın içerisine bir miktarda bitter çikolata ekledim. Böylece kakao oranını biraz artırmış oldum. Çok daha güzel bir lezzet elde ediyorum. Tabii bunlar tamamen tercihe bağlı. Nasıl isterseniz o şekilde eritebilirsiniz. İsterseniz beyaz çikolata da kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hiç pürüzsüz ve çok akışkan bir çikolatayı elde etmiş olduk arkadaşlar.
Çikolatayı eritirken kakao yağı gibi başka hiçbir yağ eklemenize gerek yok. Zaten küvertür çikolatanın içerisinde, yani o ham çikolatanın içerisinde gerekli miktarda yağ var. İsterseniz tam tersini de yapabilirsiniz. Bitter çikolatayı daha yoğun seviyorsanız içerisine bir miktar sütlü çikolata da ekleyebilirsiniz. Çikolatamızı gayet güzel erittikten sonra şimdi temperleme işlemine geçebiliriz. Daha az bir miktarda çikolata ayırmıştık daha önceden. Ayırdığımız çikolataları sıcak sıcak kasenin içerisine boşaltalım. Isının etkisiyle çikolatalar hemen erimeye başlayacaktır. Pürüzsüz kıvamı kaybetmeden karıştırmaya devam edelim. Burada amacımız çikolatayı belli bir ısıya düşürmeye çalışmak. Özellikle elimizi yakmayacak ısıda olması gerekiyor. Parmağınızı çikolataya daldırdığınızda elinizi yakmayacak bir seviyeye gelmişse ve pürüzsüz bir kıvamdaysa artık kaplara çikolatanızı doldurmaya başlayabilirsiniz. Gelelim çikolatamızı hangi kalıplara koyabiliriz sorusuna. İsterseniz çikolatayı çıkarması çok kolay olan bir silikon çikolata kalıbı kullanabilirsiniz veya polikarbon dediğimiz çikolatanın rengini ve şeklini pürüzsüz bir şekilde çıkaran bu tür kalıplar kullanabilirsiniz. Veya hepimizin evinde bulunan su dondurmak için kullandığımız minik minik buzlar elde etmek için kullandığımız plastik buzluk kaplarını kullanabilirsiniz. Çikolatayı en güzel silikon ve polikarbon kalıplar ile elde edebilirsiniz. Ama bu plastik buzluk kapları da hiç sorunsuz işe yarıyor. Ben birçok kez denedim arkadaşlar. Çikolatalarınızı isterseniz bu şekilde kaşık kaşık kaplara doldurabilirsiniz. Bu çok sıkıntılı bir yöntem. Her taraf müthiş derecede batıyor arkadaşlar. Bunun yerine bir sıkma poşeti veya bir sıkma şişesi kullanabilirsiniz. Erittiğiniz çikolatayı böyle bir sıkma şişesi kullanarak çok hızlıca kısa sürede eliniz hiç yanmadan kalıplara doldurabilirsiniz. Böyle bir sıkma şişesi alacaksanız ağzının biraz geniş olmasına dikkat edin arkadaşlar. Artık kalıplara çok rahatlıkla doldurabilirsiniz. İsterseniz çikolatanızın arasına fındık, fıstık, ceviz veya üzüm koyabilirsiniz. Buradan sonrası tamamen tercihinize bağlı. Fındıklı, fıstıklı artık neli seviyorsanız kalıbınızın yarısına kadar çikolata ile doldurursunuz. İsterseniz tane şeklinde, isterseniz çekilmiş veya doğranmış şekilde arasına dilediğinizi koyarak üzerini tekrar çikolata ile kapatabilirsiniz. Üzerini fazla doldurmayalım arkadaşlar. Çünkü çikolatayı çevirdiğinizde çıkarması çok zor oluyor ve hiç hoş olmayan bir şekil elde etmiş olunuyor. Böyle plastik bir buzluk kabım vardı. Çok güzel oluyor şekli arkadaşlar. Tavsiye ederim bulabilirseniz. Şimdi içerisine irice çekilmiş fındıkları koyarak üzerini tekrar çikolata ile dolduracağım. Çikolatanızın üzeri fıstıklı olsun isterseniz kalıbınıza ilk olarak fıstık koyun ve daha sonra üzerini çikolata ile doldurun. Ben üzümlü çikolatayı da çok seviyorum arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. Yine kalıbın yarısına kadar çikolata ile doldurup üzümleri koyduktan sonra üzerini tekrar çikolata ile kapatabilirsiniz.
Bu arada dilerseniz açıklama bölümüne bıraktığım linkleri tıklayarak diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Çikolatalarınızı dilediğiniz gibi doldurduktan sonra buzdolabında en az 2 saat tamamen sertleşinceye kadar dondurun. Son olarak üzerini böyle bir spatula ile geçerek çikolatanın tabanının tamamen düz olmasını sağlayabilirsiniz. Çikolatayı buzdolabına kaldırmadan önce son olarak birkaç kez yere bu şekilde sertçe bırakın. Çünkü içerisindeki hava kabarcıklarının dışarıya çıkması gerekiyor. Ve mümkünse bir tepsinin üzerine koyarsanız daha düzgün şekillerde çikolatalar elde edebilirsiniz. Gelelim buzdolabında birkaç saat beklettiğimiz, dondurduğumuz çikolatalarımızı çıkarmaya. Bu işin en eğlenceli tarafı herhalde burası olmalı arkadaşlar. Edindiğim tecrübeye göre ve sizin de gördüğünüz üzere polikarbon kalıplar çikolatayı çok düzgün ve parlak bir biçimde çıkarıyor. Silikon kalıplar çikolatayı çıkarmak için çok kolay hem de çok düzgün çikolatalar elde edilebiliyor. Peki buzluk kalıpları nasıl çıkarıyor derseniz bana göre evinizde kendiniz veya misafirleriniz için yapacaksanız çok kolay çıkarılan ve güzel şekiller elde edilebileceğiniz buzluk kalıplarını da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Özellikle bayramlarda misafirleriniz için, çocuklarınız için veya siz de benim gibi seviyorsanız çikolatayı kendiniz için, kahve yanında komşularınıza ikram etmek için çok kolay ve pratik bir şekilde yapılan çikolataları kendi evinizde rahatlıkla yapabilirsiniz. Çikolata yapımı için gerekli tüm malzemeleri pasta malzemeleri satan dükkanlardan temin edebilirsiniz. Çikolata yapımını tüm detayları ve püf noktaları ile anlatmaya çalıştım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videolarımın devamının gelmesi için lütfen beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. Tarif edildiği şekilde yapan, yiyen herkese afiyet şifa olsun. Gülay'ın Mutfağı YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açarak değişik sunumlarımı, çeşitli pasta, yemek ve tatlı tariflerimi, turşu, reçel ve konserve yapımlarını, kısacası mutfağa dair her şeyi kanalımda bulabilir ve yeni videolarımı takip edebilirsiniz.